Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ayşe Solaroğlu. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, Nasılsınız hoş bulduk. hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hemen hızlıca konulara giriyorum. Tamam. Hocam öncelikle menopoz nedir? Öncelikle bu konuyu konuşma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Menopoz aslında kelime anlamıyla görülen son adet kanamasıdır. Ama biz genelde pratikte daha çok bu son adet kanaması görüldükten sonraki dönemi kastediyoruz. Yani adetlerin kesilmesi ve bunun bir yıl süreyle kesilmiş şekilde devam etmesidir. Peki dünyada ve Türkiye'de baktığımızda ortalama menopoz yaşı nedir? Türkiye'de ortalama 47 yaş, dünyada ise daha çok Avrupa ülkelerine baktığımızda 51-52 yaş. Türkiye'de bu kadar erken olmasının sebebi belki biraz kadınlar için Türkiye'de yaşamın daha zor olması, stres faktörü, tabii ki etnik köken de önemli. Ama Avrupa'ya baktığımızda 51-52 yaştır ortalama. Çok ciddi bir fark var aslında. Evet, var. Çevremizden biz çok duyuyoruz hocam ama hani sizden duymak daha iyi olacak bizim için. Bu menopozun belirtileri nelerdir? Vücutta ne gibi değişiklikler olur? Evet. Menopozdan önceki dönem aslında daha önemli. Biz bu döneme perimenopoz diyoruz. Bu yaklaşık olaraktan bayanlarda 2 ila 7 yıl arasında devam ediyor. Aslında kadınlarımız bu dönemde yakalarsak belki menopozu dönemini daha rahat geçirmelerini sağlayabiliriz. Bunun için de menopozda işte ne gibi belirtiler olur? İlk önce hormonlardaki dengenin bozulmasıyla birlikte adet kanamaların düzensizleşmesi başlıyor. Adet araları uzayabilir ya da kısalabilir. Onun haricinde işte belirti olarak da yine ateş basmaları, gece terlemeleri, depresyona meyil veya bazen daha agresif olabilir bu perimenopoz dediğimiz dönemde. Bununla birlikte yine hormonlardaki dengenin bozulmasıyla birlikte işte kadında bir takım bulgular oluşabilir. Bunlara sırayla bakacak olursak östrojen hormonu bizim aslında yani şöyle diyeyim size, yumurtalıklar aslında bir endokrin bez, aynı bir tiroid gibi veya bir pankreas gibi. Sadece bizim hormonlarımız, kadınlardaki hormonlarımız sadece yumurtalığa veya üremeye yönelik değil. Buradan salgılanan hormonlar aslında birçok işe yarıyor. Mesela östrojen hormonu kadınlarda daha farklı düşünmeyi, daha kognitif yeteneklerin erkeklere göre farklı olmasını sağlıyor. Bu yüzden işte östrojen hormonunun vücuttan çekilmesiyle birlikte biraz unutkanlık, onun haricinde düşünmede veya kognitif yeteneklerde biraz azalma gerçekleşebilir. Yine işte kadınlarda hormonların östrojenin vücuttan çekilmesiyle ciltte kuruma, yaşlanma, saçlarda kuruma, dökülme. Yine testosteron hormonu aslında bir özgüven hormonudur. Testosteron hormonu da menopozda azalmasıyla birlikte kadının özgüveninde bir düşüş. Yine kalp hastalıkları riskinde artış. İşte kemiklerde yine östrojen hormonu, orada da reseptörlerimiz var ve bir östrojen hormonu olmadığı için işte osteoporoz veya osteopeni dediğimiz bulgular oluşabilir. Yine genital bölgede bir takım değişiklikler, renk kararmaları, onun haricinde işte yine vajinal kuruluğa bağlı olaraktan cinsel ilişkide ağrı, acı, sık enfeksiyonlar, sık idrar yolu enfeksiyonu, yine o bölgede bir takım sarkmalara bağlı olaraktan idrar kaçırmalar gelişebilir. Peki hocam, menopoza giren bir kadın o sürece girdiğine karar verdi. Hangi tetkikleri yaptırması gerekiyor? Hangi tetkikleri yaptırması gerekiyor? Biz asistanken menopoz polikliniklerimiz vardı bizim. Orada bizim mahşerin 5 atlısı derdik, hatta 5 tane tetkik yapardık. Menopoza giren kadınların yaptırması gereken tetkikler öncelikle tabii bir muayene oluyorlar, simir aldırıyorlar. Mümkünse transvajinal yolla, ultrasonla rahim, yumurtalıklar ve rahim iç tabakası değerlendiriliyor. Daha sonrasında muhakkak bir kemik taraması, özellikle lumbar bölgede ve femoral bölgedeki kemik yoluna baktırmaları gerekiyor. Yine tabii ki işte kan lipid düzeylerindeki değişikliklerden dolayı bir kan tablosuna bakmak gerekiyor. İşte kolesterollerdir, lipid düzeyleridir, bunlara bakmak gerekiyor. Tabii ki hormon tahlili yapılması gerekiyor. Bir de mamografi. Evet. Mamografiyi unutmayalım. Evet.
Hocam siz bahsettiniz, sonuçta korkulacak bir şey menopoza girmek. Evet. Bunun bir süresini uzatabiliyor muyuz? Yani hormon desteği burada bize destekleyici bir tedavi Evet. olabilir mi? Ama insanlarda ben hormon almak istemiyorum diye bir korku ve algı var. Evet. Bunlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Evet, süresini uzatmakla ilgili aslında süresini uzatmak mümkün değil. Şu anda birçok deneysel aşamada çalışmalar var ki inşallah bunlar ileride sonuç verecektir. İşte PRP yapıyorlar, ondan sonra işte kök hücre tedavisi konuşuluyor ama şu anda süreyi uzatmak mümkün değil. Ya her kadın aslında bir yumurtanın bir ömrü var. Menopoza gireceği yaş belli. Ama bazen kadınlar kendi yaşam alışkanlıklarıyla bunu aslında öne çekiyorlar. Mesela ben 45 yaşına menopoza gireceksem, sigara kullanıyorsam, kötü besleniyorsam, spor yapmıyorsam, çok stresli bir işim varsa veya aile hayatım stresliyse ben bunu 42-43 yaşa çekiyorum. Yani menopozu ertelemek mümkün değil ama o stres faktörlerini veya işte alışkanlıklarımızı değiştirerekten asıl gireceğimiz yaşta girmek Kişinin mümkün değil. kendisine bağlı yani. Kesinlikle. Hocam az önce menopoz döneminde genital bölgedeki oluşan sıkıntılardan biraz bahsettiniz. Bunu biraz daha açacak olursak bu sıkıntılar ne gibi sonuçlar doğurur ya da önlem alınabilir mi? Tedavisi olabilir mi? Evet. Daha önceden de bahsetmiştim ama yine önemli olduğu için tekrar gibi Evet. olacak ama söyleyeyim. İşte genital bölgede renk kararması olabilir. Onun haricinde yine vajinada ruga dediğimiz işte vajina içindeki katlantılarda bu östrojen hormonun etkisi ortadan kalkınca oralarda düzleşmeye bağlı. Vajinanın dokusunu bir perşömen kağıdı gibi düşünün. O şekilde olduğu için daha sık enfeksiyonlara açık olması veya işte yine cinsel ilişkide kuruluğa bağlı ağrı, idrar kaçırmalar, genital organlarda sarkmalar görülebilir. Biz bununla ilgili de tabii ki tedaviler uyguluyoruz. Neler uyguluyoruz? Lokal işte hyaluronik asitli bazı preparatlar var. Bunları verebiliriz. Yine hastanın kendi kanından elde ettiğimiz hücreleri kullandığımız PRP dediğimiz bir yöntem var. PRP uygulayaraktan hem renk açılması hem de genital bölgede bir nemlenme sağlayabiliriz. Veya işte enerji bazlı bazı cihazlar kullanaraktan bunlardan en yaygın kullanılanı genital lazerdir. Ameliyatsız bir şekilde hastanın idrar kaçırması ve enfeksiyonlar veya kuruluğunu tedavi edebiliyoruz. Renk değişimi de düzeltilebiliyor. Renk değişimi de düzeltilebiliyor. Yine bir takım kozmetik ürünler de var. Bunlar da kullanılabilir. Bu şekilde tedavide yardımcı oluyoruz. Menopoza giren kadınlarda cinsel istekte bir azalma oluyor. Bu dediğim gibi testosteron azalmasına bağlı olaraktan oluyor. Yine bununla ilgili de hastalarımıza ürünler kullandırıyoruz. Hocam bize birazcık hormon tedavisinden bahsedebilir Evet. misiniz? Hormon tedavisinde şimdi biz işte yine asistanlık yıllarımızda dediğim gibi bir menopoz poliklinikleri vardı ve biz oraya gider hastalara işte bu klimekterik semptomlar dediğimiz semptomlar için işte ateş basmasıdır, uykusuzluktur bunlar için aynı zamanda işte osteoporoz için tedaviler verirdik. Ama sonra 2003 yılında bir dünya çapında çok geniş bir yankı uyandıran bir çalışma yayınlandı. Hormon tedavileri meme kanseri yapıyor. Ve biz maalesef ki kadın doğumcular hormon tedavisi vermeye birden kestik. Korktuk çünkü. Biz kesmesek bile hastalarımız da almak istemediler zaten. Biz verdik ama işte komşusu dedi kullanma kanser yapıyor. İşte arkadaş dedi kullanma kanser yapıyor. Ve maalesef ki kadınları menopoz gerçeğiyle baş başa bıraktık. Şimdi artık yeni bir takım tedavi yöntemleri çıktı. Evet bizim o zamanlar kullandığımız hormon tedavileri binde 3 aslında, binde 3 de olsa meme kanseri riskini artırdığı ile ilgili bir çalışmaydı bu. Ama yine de insanlar kullanmak istemediler ve dediğim gibi kaderleriyle baş başa bıraktık. Şimdi yeni demeyeyim de yaklaşık 10 yıldır artık biz biyoeşdeğer hormon dediğimiz insan vücudundaki hormonların aynısını kadınlara krem veya jel formunda vererekten hastalarımızın şikayetlerini gideriyoruz. Evet. Bu şikayetten kasıt hani çok görüyorum böyle bir ateş basmalar, bir sıkıntı, Evet. uyuyamıyorlar. Evet. Hani o hormon tedavisi de istemiyorlar ve bu uzunca bir süreç de olabiliyor bazı Evet. bir insan için. Bu bahsettiğiniz tedaviler bu süreçte mi kullanıyor ya da bu O- süreçte önerileriniz olabilir mi Evet, yani? tabii ki o sürecin de iyileşmesinde faydalı ama buna sadece şey olarak bakmayın. Biz östrojen verdiğimizde dediğim gibi kadın kendini daha genç hissediyor. O cilt karışıklıklarıdır, işte kalp hastalıkları riskinde artıştır. Bunları engelliyoruz. Veya işte bir testosteron verdiğimizde kadının kendi özgüvenini yerine getiriyoruz. Progesteron verdiğimizde, progesteron mesela çok güzel bir aslında yatıştırıcıdır, bir depresyon ilacıdır. Bunu engelliyoruz.
O yüzden biz hastalarımıza hormonlardan korkmamalarını, bir kadın doğum uzmanına gidip gerekli tetkikler yapıldıktan sonra eğer kendileri için de uygunsa biyoeşdeğer hormon tedavisi de olabilir. Başka bir seçenek sentetik hormonlar da olabilir. Yeter ki düzenli kontrollerine gelsinler, bunları yaptırsınlar ve artık kadın hayatının çok büyük bir dönemini menopozda geçiriyor aslında. Çünkü insan ömrü uzadı ve hormonlu gıdaların hayatımıza girmesiyle birlikte menarş yaşı yani ilk adet yaşı öne çekildi. Buna bağlı olarak da yumurtalıkların da belli bir ömrü olduğu için menopoz yaşı da erkene geldi. Ve artık kadınlar ömürlerinin 2/3 kısmını menopozda geçiriyorlar. Neden bu dönemi daha konforlu ve daha güzel geçirmesinler? 45 yaş erken bir yaş aslında Türkiye için. Tabii ki yaş. Yani 40 yaşın öncesi aslında erken menopoz gibi kabul ediliyor. Ama bence her menopoz erken menopozdur. Genetik faktörler de olabiliyor değil mi? Yani 30'larında menopoza gireni de duyabiliyoruz. Evet, evet. Aslında bu bahsettiğiniz alışkanlıklar yok belki hayatında ama Kesinlikle genetik çok önemli. Olabiliyor. Evet, özellikle biz aile öyküsü varsa, anne de öykü varsa, erken menopoz öyküsü 30 yaşından sonra zaten bunların düzenli tetkik edilmesini istiyoruz. Bir de şöyle bir korku oluyor. Yani izleyicilerimiz için soruyorum. Evet. Sanki menopoza girmek bütün hastalıkların habercisi gibi. Menopoza girdim, kilo aldım. Menopoza girdim, şu hastalığım çıktı. Menopoza girdim Evet. bu. İzleyicilerimiz için söyleyebilir misiniz? Yani böyle bir şey yok aslında ya da var. Evet, Ne diyebiliriz aslında böyle bu düşünenler yaşlanmanın için? getirdiği bir süreç tabii, doğal süreç ama menopoz da bunu tabii ki hızlandırıyor. Hızlandırıyor, değil mi? Yani o dediğim gibi kadınlara o canlılığı veren o işte ben hep söylerim. Sizin bahsettiğiniz işte depresif duygu durumuna evet, beraber gelişen yani şeyler. o hormonların vücuttan birden çekilmesi hem psikolojik olaraktan kadını rahatsız ediyor. Ya işte artık kadının bitti gibi hissediyor mesela. Hem de süreci de hızlandırıyor. Dediğim gibi yumurtalıklar bir endokrin hormondur ve hormonlar nasıl tiroid hormonumuz, nasıl pankreastan salgılanan insülin hormonumuz tüm vücut için etkili ise yumurtalıklarımızdan salgılanan hormonlarımız da yine tüm vücut için etkindir. O yüzden siz pankreasınız hastalansa, tiroidiniz hastalansa bunları yerine koymayacak mısınız? Koyacaksınız. İşte tiroidiniz varsa eğer tiroid için bir doğal hormon alacaksınız. İnsüliniz, pankreasınız çalışmıyorsa insülini dışarıdan yapacaksınız. Yine doğal hormon. Biz de yumurtalıklardan salgılanan bu hormonları yine doğal yolla kadın vücuduna geri veriyoruz. Evet. Peki hocam, çok teşekkürler. Ben değerli teşekkür bilgileriniz ederim için. çağırdığınız için. Ayağınıza Çok sağlık. teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteydik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.